Merhaba arkadaşlar. Kelebek hırkalarım hakkında uzun zamandır durum güncellemesi yapmadığımı fark ettim. Hemen bir özet geçmeye geldim. Şimdi gördüğünüz üzere 3 farklı kelebek hırka örüyorum arkadaşlar. Yani örmeye başladım. Henüz hiçbiri bitmedi ne yazık ki. Bitmesini çok isterdim ama aynı zamanda hem desen çiziyorum hem tarif kitabı yapıyorum. Uygulama, yapılış videoları çekiyorum. Kısa kısa videolar çekiyorum. Şimdi 3 farklı kelebek deseni, 3 farklı iple örülmüş desenler görüyorsunuz arkadaşlar. Bu benim ilk başladığım desenim. Kendim bilgisayarda çizmiştim. Sonrasında elimdeki en kalın iplerden biri bu arada. 6 milim tığ ile örüyorum. BİM'e gelen ören bayan ipleri veya Alize Maxi ipine benzer ipler. Bu iplerden örmeye başladım. Fakat şöyle bir problem oldu. Örmeye devam ettikçe desenim normalden daha büyük olduğunu fark ettim. Yani şu aşamada daha desenim tamamen bitmedi. Bir yarısı bitmedi. Ve bunun uzunluğu benim gövdemin yarısına kadar geldi. Yani aslında desenimin buralarda bitmiş olması lazımdı ama bitmedi. Ne yazık ki bunu sökeceğim. Üzülerek söylüyorum. Bu ikinci sökmem. Olmadı yani çünkü fazla büyük oldu. Büyük olunca yapacak bir şey yok. Çok hantal oldu ve ayrıca da elimdeki ipler yetmeyecek. O yüzden sökmeye mecburum. Deseni biraz daha küçülttüm. Ne yaptım? İşte koldaki başlangıç zincirim. Burada ben 22 zincirle başlamışım. 20 ya da 22 evet. Bunu düşürdüm. 16'ya 17'ye düşürdüm. Bu çok geniş oldu zaten. Bununla birlikte otomatik olarak buradaki sayıların hepsini ikişer üçer böyle düşürdüm. Biraz daha deseni küçülttüm. İçe doğru aldım. Ondan sonra buradaki turuncu alanları biraz daha zemine yaydım. Çünkü turuncu ipimle siyah ipim aynı sayıda ama siyah ipim daha fazla gidecek. O yüzden turuncuların sayısını çoğalttım. Biraz da orada vakit harcadım zaten. Hani zamanım alan şey elimdeki ipleri getirmeye çalışmaktı. Burada şu an toplamda birden fazla turuncu var. Ve ikinci siyahı neredeyse bitirmek üzereyim. Yani hesaplamalarıma göre burada düşündüğümden fazla siyah ip kullanmış oldum. Elimdeki ipin yetmesi için siyah alanları biraz daha küçülttüm. İkinci ipime geçiyorum. En son yapmış olduğum kelebek hırka desenim. Bu biraz daha Bia Bimi'nin yapmış olduğu desene benzettiğim bir desen. Yine sadece iki renk kullandım. İsterseniz sonradan işte beyaz iplerle buralara noktalar ekleyebilirsiniz. Bunu iğneyle, yün iğnesiyle, çaprazlama tekniğiyle hani etamin işler gibi yapabilirsiniz. Neyse bu orta kalınlıkta bir ip. Bia Bimi'nin deseninde kullandığı ip kalınlığı bu arkadaşlar. O desene eğer bulursanız direkt bu iple örebiliyorsunuz. Bu ipler de Alize'nin midi ipleri. Normalde kelebek deseni daha volanlı geliyor, daha kalın geliyor, geniş geliyor. Ben bunu biraz daha daralttım. Deseni biraz daha küçülttüm. Yeniden düzeltmeler, oynamalar yaptım. Bu da bu şekilde. Bu da üçüncü kelebeğim. Bunu da en ince iplerle en fazla kare sayısına sahip desenim. Bunda da yine bazı hatalar yaptım. Sık iğnelerle prova ölçüsü yapmama rağmen kelebeğim sonuçta tahminimden daha büyük oldu. Daha fazla ip yedi. Yani bu kadar fazla ip yediği için de mecburen yine söktüm ve baştan başladım. Şimdi şöyle genel olarak bir karşılaştırayım hatta. Hepsi aşağı yukarı L, XL bedene uygun olacak. Ama bakın yani desen hepsinde farklı, ipin kalınlığı hepsinde farklı, arttırmalar hepsinde farklı. Yani bilgisayar üzerinde programla bu stitchfeedle.com web sitesi. Bu programla bilgisayar üzerinde deneye yanıla ilerliyorum. Mesela bakın bu siyah yani hepsinden şöyle eşitleyelim. Alttaki siyahım gördüğünüz gibi daha büyük. Bunu daha kibar yapmaya çalışacağım inşallah. Bunlar da bu şekildeydi. Desenlerim böyle. Benden şablon isteyen, desen bekleyen arkadaşlarım lütfen biraz daha sabredin. Yani sizin için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü böyle bir şeyi yayınladıktan sonra hata kabul etmez. Ya ben bunu yanlış yapmışım, bunda hata var, kusura bakmayın diyemem size. Yanlış sonuçlara sebep olmak istemem arkadaşlar. Yani sabrınız ve bekleyişiniz için gerçekten teşekkür ederim. Sabrettiğinize ve beklediğinize değecek inşallah. Şu an karşımda da bu üçüncü başladığım desenim var. Bunu da iki renkle yapmak istedim mesela. O deseni görüyorsunuz şu an. Büyük bir kısmı mor gidecek, sonra koyu mor yapacağım. Yani bu desen kısmını ebruli iplerle de yapabilirsiniz. Böyle yapan birçok kişi gördüm. Kelebeklerim böyle. Kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ben bu hırka için toplamda 12 yumak ip aldım. Orta kalınlıkta bir ip ve tahmini 8-10 yumak gidiyor dediler. Ama ben yine de hani yedekli çalışmak için fazla olsun diye 12 yumak ip aldım. 6 tane gri aldım. 3 tane bu mordan, 3 tane de koyu mordan aldım. Ve desenlerimin sayılarını da burada bilgisayar üzerindeki web sitesinde de desen sayılarını da olabildiğince eşit tutmaya çalıştım. İpinizi bol bol almanızda fayda var. Bu hırka çok ip yiyen bir hırka. Ben bunun yerine mesela 10 tane yumakla rahatlıkla bir hırka yapabilirdim. Omuzla kol arasındaki bu genişliği şöyle genişçe bir üçgen olarak düşünün. Burada genişçe bir ip kullanıyoruz. Yani bu yüzden normal hırkadan daha fazla ip yiyor. Genellikle hani çok sorulan sorulardan biri de kaç tane ip gidiyor? Hangi marka ip kullanıyorsunuz? Kaç zincirle başlıyorsunuz? Zincir sayısı sizin bedeninize göre değişir. Ben diyorum yani L bedenim, XL bedenim işte 20 zincirle başladım. Ama elindeki ip şöyle kalın bir iple 20 zincirle başlamamalısın. Hani ben bu hatayı yaptım.
Yani zincir sayısını, başlangıç sayısını, bunların hepsini tamamen sizin belirlemeniz lazım. Yani en doğru sonuç verecek şekil böyle arkadaşlar. Neyse, toparlamak istiyorum. Benim videomda bugün anlatacaklarım bunlardı arkadaşlar. Düşündüğümden uzun bir durum güncellemesi videosu oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Devamında yeniden güncellemeler yapacağım. Tekrar görüşmek üzere. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bunun gibi faydalı videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.